Oo, tereyağı. Yo, peynirmiş tereyağı. Yanlış bilgi. Erdem acaba İsrail'i mi destekliyor? Yorumlarda buluşalım. Haşladı Suudi. Yanakların sanki badem. Saat kaç? Saatim yok. Saat kaç abi? Saat kaç? Saat kaç? 11. Abi sen niye her bulduğunda ona saldırıyorsun ya? Oğlum çok güzel değil mi? Göster bir. Burada çaktırmadan bir kavga oluyor şu an. Teyzeler kavga ediyorlar. Kelim nasıl parlıyor bak. Herkese müthiş bir Tiflis sabahından günaydın. Dejavu oldum bak şimdi. Yine böyle bir açılış yapmıştık. Evet, güzel bir Tiflis sabahından herkese günaydın arkadaşlar. Saat şu anda 9.30 civarı ve biz yine nereye gidiyoruz? Bir ikinci el pazarı var. Bu ikinci el pazarını görmeye gidiyoruz. Neyle gidiyoruz? Metro ile gidiyoruz. İkinci el pazarı bu arada Station Square'de. Daha öncesinde gitmiştik buraya. İşte biraz pazarda gezdik. Bu sefer de onun yakınlarında bir ikinci el pazarı varmış. Oraya gideceğiz. Hem bugün biraz böyle işlerimiz var. Onları da halledeceğiz. Bir yandan da o pazarı gezeceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Çünkü oranın pazarı biraz böyle çılgın oluyor. Bakalım nelerle karşılaşacağız, neler göreceğiz. Şimdi buradan dediğim gibi metroya bineceğiz. Metroyla 2 duraktı yanlış hatırlamıyorsam. 2 durak gidip Station Square'de iniyoruz abi. Sonrasında ikinci el pazarına doğru yavaştan geçeceğiz. Bugün şey almamız lazım ya, bavul. Böyle güzel bir bavul bulup bavul almamız lazım. Çünkü niye? 2 gün sonra Tayland'a gidiyoruz. O sebepten dolayı bildiğiniz üzere de Tayland'da şu anda yaz mevsimi. Kışlık var üzerimizde. Montları bırakmamız lazım. Çanta ağzına kadar dolu. Buradan otobüsle Elmas'a göndereceğiz eşyaları. Elmas da Trabzon'dan alacak. Böyle bir şey yapabiliyormuşuz yani. Ben de yapan arkadaşlardan öğrendim. Zamanında bunu yapanlar olmuş, yapmışlar. Kabul ediyormuş otobüs firmaları. Zaten biz de yani metro ile göndereceğiz. Problem yok. Yani firma da Türk firması. Bir sıkıntı olacağını ben zannetmiyorum. Zaten arkadaşlarımla da konuştum. Daha öncesinde gönderenler olmuş. Biz de şimdi çantamıza bir çanta alıp pazardan o çantayı doldurup göndereceğiz bakalım. Yaz mevsimi var. Şimdi montla gidersek problem. Hem yer kaplıyor, çok fazla yer kaplıyor. Ki aynı zamanda şimdi montum var, botum var. Bunları nereye koyacağım? Hani de orada kullanmayacağım. Hadi kullanacak olsam yine problem yok. Sorun olmaz ama hani kullanmayacak olduğumdan dolayı gereksiz yer kaplayacaklar. Onun yerine zaten orada çok fazla ucuz olduğunu duydum kıyafetlerin. O sebepten dolayı oradan yazlık alışveriş de yapmayı planlıyoruz. Hala soğuk. Güneşin olduğunu aldanmayın arkadaşlar. Öyle bir şey yok. O şakacıktan kendini gösteriyor. Yoksa soğuk 10 numara devam. Hız kesmeden kendini belli ediyor Soğuk Bey. Evet, ne yapıyoruz? Rutin. Metroya binmeden önce bir adet kahve alıyoruz ve kendimize geliyoruz arkadaşlar. Kahve önemli biliyorsun. Bir önceki videodan bu videoya kahve fiyatlarında bir değişiklik olmuş mu? Hadi gidelim bir kahve içelim. Arkadaşlar şimdi geldik. Bu sefer 2 tane kahve alacağız. Bir tane cappuccino söyledik. Bir tane de americano istedik. Geçen gün de espresso almışım. Espresso'nun fiyatına bakıyorum hala 4 lari. Aynen. Yani değişmemiş fiyatlar. Yani geçenki videodan bu yana değişen çok bir şey olmamış. Öyle görüyorum. Bu sefer americano aldım. O da 4 lari. Bir de cappuccino söyledik. O da 5.80 yanlış görmüyorsam. Yani toplamda 9.80 gibi bir fiyat ödeyeceğiz. Hemen size göstereyim. 10 lari. Bu 10 lira. Yani bu şey totalde 100 TL yapıyor. Ne kadar verdi diyelim? 20 tetra. 20 TL yapıyor. Bu da 2 TL yapmıyor değil mi? 2 lira yapıyor. 2 TL yapıyor. Yani burada da bu arada az önce ben hiç farkında değilim. Böyle dehşet bir güneş etkilemiş. Hava çok güzel bu arada. Çok güzel. Birazdan şey olacağım bildiğin. Buharlaşıyormuşuz. Böyle bildiğim burnum donacak kıpkırmızı zaten. Ben bir de bunlarla içemiyorum ya. Vallahi çok ağzım yanıyor bunlarla içerken. Bilmiyorum. Ama şu kapak, yani kapaktan bahsediyorum. Kahvesi gerçekten iyi ama bu arada ya. Burada da aynı zamanda dondurmalar da var arkadaşlar. Thank you. Böyle dondurmalar da var ve fiyatları böyle görüyorsunuz. Şimdi de gidiyoruz. Ondan sonra kahvemizi içiyoruz. Güne başlıyoruz. Sonra gidiyoruz. En sevdiğim yer pazara. Bizi var ya çok güzel şeyler bekliyor orada, yemin ederim. Ben çok heyecanlıyım. Yani biri gelip de dese ki Erdem sen şimdi Gürcistan'da bir pazara gideceksin ve çok böyle mutlu olacaksın, heyecanlanacaksın bu pazara giderken. Dese ki ben inanmam buna. Ama bazen böyle olabiliyor. Gerçekten çok merak ediyorum açıkçası. Bakalım neler göreceğiz.
Kahvemiz bittiğine göre bir kartımızı kontrol edelim. Ne kadar paramız var içinde, yetecek mi? Dur ilk önce bir tanıtayım kanka. Nereye tanıtıyorsun? Şey yapıyorsun ya, şuraya direkt koyuyorsun, geliyor kanka. Abi bu işte, Kartı tanıtıyor. aynen. Kardeşim kartı tanıtıyor bak. Abi bu buranın metro kartı. Her yere 1 liraya işte gidilebiliyor. Yani şu an kurla 1 lirayı 10 TL yapıyor. Bak size de göstereyim bu kart. Bu arada ben bu kartı yolda buldum. Evet, o yüzden normalde 2-3 lira falan herhalde bu. Büyük ihtimalle. Bunu söylemiştim ben de. 2-3 lira falandı sanırım. 2-3 lira ama yolda bulursan para vermiyorsun. 2 liramız varmış içinde. Bak kardeşim anlatıyor. Şöyle göstereyim. 2 liramız varmış. Yani bu ne demek? Tek gidiş paramız var. O yüzden şu anda para atmamıza gerek yok. Ne yapıyoruz abi? Geçiyoruz. Kapanıyordu lan. Aa, arada bıraktı beni. Evet, birinin eline el sallıyoruz böyle. Ya böyle şeyler önemli, bunlar küçük ince detaylar ama ne güzel el salladık ona, arkadaşımıza. O da böyle mutlu oldu. Bak böyle şey, küçük böyle mutluluklar olabiliyor yani. Burayı göstermiştik ama yeniden gösterelim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere burayı olası bir savaş durumunda sığınak olarak kullanıyorlar. Aa, metro gelmiş abi, sen ne anlatıyorsun? Metroya binsene. İkinci el pazarı, metro gitti. Metro gelmiş, adam burada hala bir şeyler anlatıyor. Kardeşim işte metroyu kaçırdık. Neyse. Saat şu an 10'u 2 geçiyor arkadaşlar ve 2 dakika, bakayım, 2 dakika 32 saniye sonra yeni tren gelecek ve son trenin gidişi üzerinden 30 saniye geçmiş. Bak burada kırmızı, sağdaki kırmızı yanan en son gelen trenin saat kaçta gittiği, ortadaki yeşil yeni gelecek olan trenin dakikası, en soldaki de saati gösteriyor. Öyle bir bilgi. Evet, geldi tren. Kapı açılıyor ha. Rustaveli. Next Şuraya bak, station, burası bizim için. Rustaveli. Trene bindik. Görüşürüz. Het houdt nog meer de Nobit Caribs. Nasılsın? Please, don't lean on the door. Abi bu arada bu tren çok hızlı. Aşırı hızlı. Yani hızını hissetmiyor olabilirsiniz ama aşağı yukarı 60 ile 70 kilometre arasında bir hıza ulaşıyor. Ve yerin bayağı dibindeyiz şu an. Yani aşağı yukarı 1 kilometre 2 kilometre içindeyiz. Aşağıdayız. Şu anda ineceğimiz duraktayız arkadaşlar ve iniyoruz. Hadi bakalım. Hello. We... Do you speak Turkish? No, no, just speak English or Russian. Because Okay. in this place, Tamam. you cannot... Video. Video? It's okay. We can delay it. Okay. In this place, no. Around, outside, you can... Okay. Not inside. Okay. Okay, Thank you. Thank you. Have a good day. Abi diyor ki içeride diyor video çekemezsiniz diyor. Kayıttaydık, siz de gördünüz ama çok da problem değil ya. Buranın neden çekemediğimizi ben şundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Olası bir savaş durumunda sığınak olarak kullanılıyor. Baktığın zaman burası da hani haliyle biraz daha gizli kalınması, gizli olması gereken, hani biraz daha böyle secret bir bölge olma durumu söz konusu olabilir yani. Evet, şimdi çıktık arkadaşlar. Burada başlıyor abi pazar yeri. Burası pazarın başlangıç noktası. Şimdi biraz böyle sakin görünüyor ama hani o olayı tam olarak burada yaşamıştık. Yani o geçen makine olayını. Bak burada abla ibadet malzemeleri. O ne kadar güzelmiş lan. Baksana yüzüklere. Hello. How much is this? How much? 5. 5 liraymış. 50 TL. Thank you. 5 liraymış yüzük. Daha yeni açılıyor bu arada. Saat erken olduğundan dolayı. Aa, parfümcü varmış bak. Buraya bakalım mı? Aklımızda bir fiyat oluştu. Aa, aynen bak, burada da çantacı varmış. Buradan hemen bir bakalım, bir soralım. Bunlar, biz ikinci el almanın taraftarıyız her zaman. Aynen. Çok daha mantıklı. Ama burada da bir çantacı var. Buradaki abiye bir soralım. Hemen söyleyeyim. Arkadaşlar yargılanmanıza gerek yok. Gerçekten ikinci elde var ya, hiç böyle giyilmemiş çok şey bulabiliyorsunuz burada. Evet. Ve gerçekten de bir de orijinal marka buluyorsunuz. Okay, we can understand. How much? 19. 19. This silicone, this no plastic. Okay. 90'mış bak bu. 90. 90. 90 ha. 90'mış aynen. This This 120. 120. 120. Discount, no problem actually. Okay, okay. Storage and And- storage ball now. This bag This No. 50 lari. 50 lari. Ona
sığmaz la ona. Abi ona sığmaz da 50 çok ya. 50 lira. 50 lira çok. Ya, tamam bakalım. Okay, thank you. Okey, Gene fiyatlar çok da ucuz değil, çok da pahalı da değil. Yani normal bir valiz. Bilmiyorum şu an Türkiye'de ne kadar bir şey ama valiz ama yani burada ne kadar dedi? O küçük boy valize 90 lira dedi. Yani ortalama 900 lira. O büyük valize de 120 lira dedi. O da 120 işte 1200 lira yapıyor. Bir valiz için bilmiyorum. Dediğim gibi Türkiye'deki valiz fiyatlarından haberdar olmadığımdan dolayı iyi mi kötü mü buna artık arkadaşlar siz karar verin. Tam olarak çok bir bilgim yok. Şimdi yavaştan ikinci el pazarına doğru hareket ediyoruz. Buradan zaten dediğim gibi çıktığınız zaman metrodan direkt olarak biraz ilerleyip böyle çıkıyorsun metrodan, sağa dönüyorsun. Sağdan o ufak bir meydan var. Pazarın o meydanı, o merdivenlerden çıkmadan hemen soldan devam aşağıya dimdirek kaptırdığınız zaman bu bizim ikinci elcilerin olduğu yere gidiyoruz. Don da bakalım mı? Bakaruk. Zaten telefonu da buradan almıştık biz. Burada sıralı bir şekilde telefoncular var. Böyle bu cadde komple Allah bildiğine telefoncu böyle. İkinci el telefonlar var. Ay abla nasıl geliyorsun gı? Az yavaş. Pro Max gördüm az önce bak dükkanda. Pro Max'ler ne kadar? 4500 lira. 45.000 güzel para. Güzel para kanka. Bak buralarda ışıl ışıl böyle. Niye? Çünkü biliyorsun yaklaşan Christmas var. Biraz böyle ışıltılı. Kanka doğru gidiyoruz değil mi bu arada? Şuradan soldan çıkalım o zaman. Çerezci Ahmet dayı var. Haccaplan burada. Çeşit elcası gibi. O yukarıdaki manav pazarında arkadaşlar şey vardı. Bir tane abi şey satıyor. Adam işte sebze meyve satıyor. Onun yanında şarap satıyor abi. Kendi ev yapımı şarapla satıyor. Ben bir hani şey yaptım. Acaba dedim hani şarap mı değil mi ama ulan bir baktım harbiden şarap satıyor yani. Burası da Ciddi olamasın. 3 lira. Ya bunlar kapalı olanlar. Hamburgerler abi 3 lira. Tavukları da çekelim. How much is this? 20. 20'ymiş bak bütün tavuk komple 20 liraymış. Ve burada çok güzel. Haçapuri bunlar bu arada arkadaşlar. Şöyle kenara çekeyim de görün. Burada pizzalar var. İyiymiş 3 lira. Böyle bu arada fırınlardan bir şeyler almak çok daha mantıklı burada. Çünkü hani ekonomik olarak böyle düşük bütçeli bir tatil planlıyorsanız bu tarz böyle fırınlardan alışveriş yapabilirsiniz. Çok daha mantıklı ve şey değil hani öyle kötü bir tadı yok. Gerçekten lezzetli yani. Kaliteli. Problem çekeceğinizi ben zannetmiyorum. Keza aynı şekilde o haçapurilerden de yiyebilirsiniz. Hem ucuz ve aynı zamanda hem de lezzetliler. Lezzetinden yana problem yok. Ben çünkü çok denedim. Tatlarını biliyorum yani hepsini. Gayet lezzetliler. Burada toptan da meyve satıyorlarmış abiler. Hal yani bir nevi. Arkada daha doğrusu. Burası da sebze meyve pazarı ama şurası hal imiş. Zaten içeride kamyonet var görüyorsun abi. Abiler geliyorlar. Buradan aracı doldurup gidiyor. Satmaya zaten genelde bak kasayla yani. Olay tane yok. Vardır belki de yani genelde yok gibi gözüküyor. En azından sol tarafta böyle. Sol taraf burası yani. Binanın içerisinde. Sağ tarafta biraz daha satanlar var. Normal bir şekilde satış yapanlar aynen. Evet fındık gördüm burada. Ceviz. Kilosu 10 lira. Onu satayım. Şundan ne lan o balıklar? Abi köpek balığı mı lan bu? Bu ne böyle? O baksana ciddi olamazsın. Burada bir sürü balıklar var böyle. İçeride şuradakiler alabalık. Buradakiler sanki sazana benziyor. Aynen sazan. Bak burada da var böyle. Abi şuna bak. Bildiğin bak şu tezgaha düşün. Bir tezgah boyu abi balık. Burada var baksana abi orada parçalıyor. Kocaman satırla. Bak şurada sazanlar bunlarda. Sazan. Orada bir tane daha yüzen şey var. Yayın var aralarında. Aynen yayın var. Sanki birbirlerini de yaralıyorlar gibi he. Böyle sanki ufaktan yara var üzerlerinde. Bak burada alabalık var. Burada yine sazanlar. Burada yine küçük alabalıklar. Ne kadar büyük ya balıklar harbiden. Oo tereyağı. Yo peynirmiş bu tereyağı değil. Yanlış bilgi. Mallar oluyor ya hani diyelim farklı. Kullanılmış ya da az kullanılmış. Baksana abi bu ayakkabı direkt orijinal yani. Abi çok güzelmiş o bu arada. Ne kadarmış? Salamon. Sorry, how much is this? Es rahat mida foto hamachi se dadevi mereket kauç dade. Aha teyze kızdı bize gidin diyor. Hadi gidelim. Teyze diyor ki gel diyor geliyorlar how much deyip diyor gidiyorlar diyor. Soruyorsunuz diyor. Almıyorsunuz. Kızdı. Buralar biraz böyle tehlikeli. Vallahi teyze nasıl kızdı ya. Hep böyle şeyler. Aksi yani niye? Dedi ki
Hep dedi geliyorsunuz böyle how much soruyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz. Madem almayacaksın niye soruyorsun? Abi memleketler böyle yakın ya. Anladın mı? Sinir katsayısı da birbirine yakın yani. Bizim orada da böyle şeyler ya, biraz gerginler yani insanlar bu konuda. Tabii ki kimseyi yargılamıyoruz canım. Ama yani biz isteriz ki böyle hani biraz da hoş karşılayın bizi. Anladın mı? Kötü bir şey yapmıyoruz sonuç olarak. Demin bir Tabii. de şöyle yaptılar. Ama bu arada bir şey söyleyeyim mi? O ayakkabı harbiden az önceki ayakkabı harbiden orijinaldi. Teyze ama ayıp etti yani. Belki alacaktım ben onu almaç diye sordum da harbiden bayağı iyi ayakkabıydı bu arada. Böyle biraz daha lokallere indiğin zaman yani şimdi bir pazar yeri bir insanın nabzını yoklamak için 10 numara bir lokasyon abi. Pazara gittiğin zaman o insanın böyle orada yaşayan insanların genelde hani nasıl insanlar olduğunu, agresif mi ya da bir başka bir şey mi olduğunu direkt olarak anlayabilecek duruma gelebiliyorsun. Ben bunu Gürcistan'da duymuştum. İnsanların böyle biraz agresif olduğunu. Karşılaşmamıştık. Orası ayrı ama pekiştirdik az önce bir teyze sağ olsun sayesinde. Güzel de bir öğreti oldu yani. Aradığımız reaksiyonu verdi teyze. Abi tabii şimdi şöyle bir şey var. Hepsi öyle mi? Tabii ki de değil. İnsanları yani bir tane kadın bize böyle davrandı diye tabii ki bütün toplumu yargılayamayız. Öyle bir şey yok zaten ki ben zaten çok seviyorum. Gürcistan gerçekten çok güzel bir yer. İnanılmaz mükemmel bir yer ve bence kesinlikle gelmelisiniz de buraya. Yani böyle şeyler normal arkadaşlar. Bunlara biz çok alıştık yani. Hiç tepki vermiyoruz o yüzden. Çok dert değil. Keyifli yani. İlk başlarda çekerken veriyordun değil mi tepki? Böyle utanıyordun. Ben kendim kötü kameraya hissediyordum indiriyordun. anladın mı? Yani ben ilk çekmeye başladığımda öyle bir tepkiyle karşılaştığım zaman hani sanki böyle daha farklı bir şeye bürünüyordum anladın mı? Kendimi böyle yanlış bir şey yapıyormuşum gibi hissediyordum. Ama halbuki yani tamam evet o senin işin ve hani sen eğer ki sen kendini çekilmesini istemiyor olabilirsin. Kendini göstermek istemiyor olabilirsin. Bu da benim işim. Ben de sen istemezsen göstermem. Çok problem değil bu yüzden yani. Sorun olmaz. Şimdi umduğumuzu bulamadığımızdan dolayı dedik ki biz de en azından gelelim. Buradan bak burada sandalyeleri de var herhalde. Burada oturabileceğiz. Buradan abi hamburger alalım. Bir şeyler atıştıralım çünkü sabah. Hiç açıcı değil gibi içerisi ama yine sen bilirsin ya. İş olmaz ya. Deneyelim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz yukarıda yemiştik ya orada yesek daha iyi. Döner. Şuradan benim. Çok da iç açıcı değil kanka. Yemeyelim mi köfte? Tadına bakalım be abi. Çok önemli değil ya. Sen kaç sefer çadırda kalmış adamsın. Sen yani sen kendi gezgin ruhunu niye unutuyorsun? Hadi Abi yemek yiyelim ya, yemek toprak. buldun ye. Dayak buldun kaç. İçeride yiyelim o zaman. Buraya içeriye oturacağız abi. Bak döner de var. Az önce videoyu kapatmak zorunda kaldım çünkü abi dedi ki çekme dedi. O sebepten dolayı yani yine içerideyiz ama bunu söylemek için tekrardan açayım dedim arkadaşlar. Şimdi o dışarıda gördüğümüz az önceki hamburgerden söyledik. Bakalım bir tadalım, tadı nasılmış görelim. Bu arada döner var burada. Döneri de sorduk. Döner de small 7 lari dedi. Biz de hamburger alıyoruz. Hadi bakalım. Hamburgeri söyledim. Bir ısırık alacağım. Gayet lezzetli. Aç kurtlar gibi yiyorum resmen. Kola da çok iyi. Erdem acaba İsrail'i mi destekliyor? Yorumlarda buluşalım. Hemen yorum ben yazacağım. Sen var ya ajansın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Şunu bir yiyeyim sonra tekrar görüşürüz. Hadi bakalım bay bay. Yedik şimdi. Yine yola devam. Ne kadar verdik? Bir hamburger, bir haçapuri, bir çay, bir kolaya toplamda 11 lari verdik. Kahvaltı. Kahvaltı gibi diyebiliriz yani. 11 lari. İyi. 11 lari. Kötü değil yani. Ama abi buralara çok tehlikeli ha. Buralar kuş sıçıyordu az önce. Tam da ayağımın ucuna düştü laps diye. Şimdi şu pazarın içinde birkaç yer vardı böyle çanta bulabileceğimiz. Bir oralara gidelim. Olmadı şey yapacağız. O az önce ilk gösterdiğimiz yerdeki çantacıdan alacağız mecbur. Hani hiç bulamazsak ona da biraz hani indirim yapacağız. Şimdi ikinci kez oraya gidiyoruz diye böyle biraz bize şey yapmaya kalkabilir. Yüksekten atmaya kalkabilir ama problem yok. Dediğim gibi çok baktık ki çok ağam saçma sapan rakamlar söylüyor. Dert değil. Başka şekilde bir alternatif çözeceğiz onu artık. Şimdi bir oraya gidelim tekrardan. Ondan sonra görüşürüz. Şimdi abi geldik bak böyle buradan. Çantacı bir abi. Türkçe de biliyor abi. Abi sen bu arada Azeri misin? Yok. Nerelisin? Buralısın. Buralısın. Ha, Türkiye'de bak yerliymiş abi buralı. Türkiye'de öğrenmiş. Burada çantaları var abimin. Bir sürü. Şimdi biz böyle bir çanta bulduk. Bu bize yeterli seviyede. Gayet de büyük. Dedik ki bunu alalım. Dedi ki normalde 50 lira ama dedi size 40 liraya veririm dedi bunu 10 numara. Şunun içine abi bir açabilir miyim bu arada? Bakalım. Oo bu var ya her türlü bizim işimizi görür ya. Bu baksana abi. Havuz gibi. Buna adam da sığar. Tamam bu olur ya. Bu bizim işimizi görür. Tamam buna her türlü sığdırırız biz her şeyi.
Abi teşekkür ediyorum. Sağ ol. Tamam bunu aldık. Tamam bunu aldık. 40 lira. Bak burada gözlükçüler var. Burada kıyafetler. Tamam şimdi biz biraz daha dolanalım. Çantayı aldık. Asıl işimiz bitti. Şimdi sıra geldi gezinmeye biraz daha. Azıcık daha gezinelim buralarda. Dikkatimizi çeken böyle güzel şeyler görürsek onları da çekelim. Sonrasında dönelim gidelim. Yanakların sanki badem. Adem. Hareket edecektin. Benim enerjim düşmeye başladı. Yorulduk artık. Saat kaç? Saatim yok. Saat kaç abi? Saat kaç? Saat kaç? Söylüyorum da 11. 11. Az önce bir kılıf buldum bu arada, telefon kılıfı. Çok iyiydi ama çok pahalıydı. O yüzden alamadık. 50 lira dedi kılıfa. Ama güzel kılıftı yani şimdi. Kılıf iyiydi ama dediğim gibi pahalıydı biraz. Alamadık abi. Bak hele bir. Heh. Kanka kalın ama o. Kaldı Hemen mı burada acaba Mami ya? Ama çok iyiymiş birader. don buldu. Sorry. Excuse me. Do speak English? No. Ya Hello. how much diyeceksin, how much? You speak English değil. Direkt sor how much? How much? 30. 3 zero. Tamam. Okay, 3 zero thank diyor. you. 1, 2, 3. 30. Oğlum 3 zero deyince şey İngilizcem bitti lan. 3 zero. Abi sen niye her bulduğun dona saldırıyorsun ya? Oğlum çok güzel değil mi? Göster bir. How much? 20, 10. 20. Ben gidiyorum. Evet şimdi nereye? Kaldığımız yoldan içeri gidiyoruz. Evet şöyle yine de tekrardan göstereyim. Biraz da canlandı çünkü arkadaşlar böyle pazar yeri. Asıl şeyi hallettik yani işimizi kısaca. Ne işimiz vardı? Çanta alacaktık. Çantayı güzel bir fiyata aldık. 40 lira. 40 liraya çantayı mis gibi hallettikten sonra 10 liraya da Mami'ye bir tane telefon kılıfı aldık. Aynen. Böyle. Eyvallah. Evet böyle şeyler var bu arada arkadaşlar, abiler. Biz de bunlardan aldık şeyi bu arada. Bu abilerden aldık böyle. Adım attıkça fiyat düşüyor. Aynen adım attıkça fiyat düşüyor. Yanlış ya bir sorsan ha ne kadar diye direkt düşüyor yani. O abilerin ismi artı adım attıkça fiyat düşüren. Aa bak burada teyze satıyor saç kurutma makineleri. Bu pazarda böyleydi. Şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Geldiğimiz yere gidelim. Evet burayı çaktırmadan çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Burada çaktırmadan bir kavga oluyor şu an. Teyzeler kavga ediyorlar. Almasan alma diyor. Acayip fena kavga çıktı ha. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi geri dönüyoruz. Az önce zaten para da yükledik. Kartımızda para da var. Şimdi tekrardan aşağıya metroya. Hadi bakalım. Arkadaşlar geldik tekrardan metroya. Station Square'deyiz. 1, 2, 3 durak gidip yine tekrardan geldiğimiz yere gidiyoruz. Şu anda 45 saniye sonra tren gelecek. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi geldik. Yine tekrardan Liberty Square'e. Yani merkeze, kaldığımız yere doğru gidiyoruz şimdi. Evet bugün özet geçeyim. Neler yaptık? Bugün gittik abi pazara. Pazardan gezdik pazarı. Sonra bir ikinci elciler çarşısına gittik. Orada bir teyze bizi bir güzel haşladı. Böyle bir şovdu bize. Bir güzel. Ne yaptı? Şovdu. Ve ondan önce bir şey daha dedin. Haşladı bizi. Haşladı, şovdu. Ondan sonra yolladı. Neyse sonrasında başka yerlerde böyle ara sokaklarda kaybolurken bir tane pazar bulduk. Yine o pazarın içerisinde ekstra böyle pazar dediğim o pazarın farklı bir bölümü yani. Orası komple pazar çünkü. Ekstra farklı bir bölümünü bulduk kaybolurken. Ondan sonra oradan asıl ihtiyacımız olan çantayı aldık. O gördüğünüz koca çantaya totalde 40 lira para verdik. Aslında 50 liraydı ama biz indirim yaptırdık 10 lirayı. 40 lira para verdik. Sonrasında bir şeyler atıştırdık böyle bir ufak. Şimdi eve dönüyoruz. Malum dediğim gibi 2 gün sonra yolcu olduğumuzdan dolayı eşyaları bu çantaya koyup valizle yani bu çantayla doğru Türkiye'ye göndereceğiz. O çanta işimiz vardı. Çantayı da hallettik. Başka da bir şey kalmadı. Yani ne yaptık? İkinci el pazarını gezdik bugün. Evet o zaman ne diyoruz? Bu videoda bugünlük bu kadardı. Evet gayet eğlendik. Güzel geçti. Hoştu. O zaman videoyu buraya kadar izlediyseniz kelim nasıl parlıyor bak. Videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz o zaman. Ciao.